Merhaba değerli takipçilerim, sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle motor yağı ve motor yağ filtresi nasıl değiştirilir? Bunu öğreneceğiz ve bu işlemleri yapacağız. İşleme başlamadan önce lütfen kanalıma abone olarak bana destek olabilir ve yüklediğim videolardan ilk önce haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ise çok kolay. Hemen ekranın sağ alt köşesindeki kırmızı araba resmini tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bildirimleri açarak da yükleyeceğim ve yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, şimdi malzemelerimizi aldık. Motor yağı olarak Petronas marka aldım. Petronas üreticinin de önerdiği yağ markasıdır. Aynı zamanda Mercedes de kullanıyor aynı yağı. Filtrelerimiz hava filtresi bir adet. Orijinal Lancia marka. Biliyorsunuz Fiat'ın orijinal markası aslında Lancia, Alfa Romeo ve Fiat'tır. Bu da yağ filtremiz arkadaşlar. Aracımız benzinli olduğu için benzin filtremiz yok. İki filtremiz var. Şimdi motor yağı nasıl değişecek? Ona geçeceğiz. Öncelikle aracımızın yağının yakması için şu üst motor yağ kapağını söküyoruz ki hava alsın buradan. Ve aşağıdan biz karter tapasını açtığımızda yağ çok seri bir şekilde boşalabilsin. Tabii bu bizim yağı boşaltarken ben böyle bir kap kullanıyorum. Bu kabı boşalıyor ve sonra bidonu doldurarak çevreye de zarar vermemiş oluyorum. Buna da eğer siz de yaparsanız biliyorsunuz çevremiz kısıtlı kaynaklardan dolayı doğamız gitgide daha kötü bir hale alıyor. Bu yüzden kirletmemeye özen gösterelim. Şimdi arkadaşlar ben aşağıya kanala ineceğim. Karter tapasını sökerek yağ boşaltma işlemine geçiyorum. Kanalımızdayım ben. Aşağıya indim. Karter tapası gördüğünüz üzere burada. Bu tapayı sökerek, kör tapayı yağımızı boşaltacağız kabımıza. Bu tapa 17 anahtar tutuyor. Yani metrik 17 anahtarla açabiliyoruz. Evet. Cıvatamızı gevşettik. Kör tapamızı. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Yağ filtresini önce sökmemeniz önemli. Çünkü buradan yağ boşaltırsak yağ filtresinde olan yağ da süzülecektir. Ama eğer direkt buradaki yağ boşaltmadan yağ filtresi yukarıda diyerek yağ filtresini söker isek yağ filtresinin oradan bayağı bir yağ sızıntısı oluşabilir. Bu da motorunuzu kirletecektir. Motorunuzu da kirletmemek adına öncelikle görmüş olduğunuz yağ tapasını sökeceğiz. Bir de çok önemli olan bir diğer husus da arkadaşlar, motorun soğuk olması. Aksi takdirde eliniz yanabilir. Şimdi yağımız boşalsın. Ben size şundan bahsetmek istiyorum. Bu da bir püf noktadır. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bakır puldur. Ve bu bakır pul tek sıkımlıktır. Eğer her seferinde bu pulu değiştirmezseniz
motorunuzun altında yağ sızıntısı görebilirsiniz. Ve böylelikle sizi panik haline sokabilir. Ama çok basit bir pul. 1-2 liralık bir pul. Çünkü bu pul bakır olduğu için şuranın yüzeyini alıyor ve aynı zamanda yüzeyinin izini alıyor. Ve aynı zamanda conta görevi de görüyor. Zaten şuradan bakarsanız civatanın sıkıldığı altıgen şeklini almış. Bu da diğer tarafta motor tarafına gelen kısım. O tarafında diğer şekilde şeklini alıyor. Şimdi buradan yağımız boşalırken, hatta bayağı azaldı, bir miktar bekleyeceğiz ve sonra filtremizi sökme işlemine geçeceğiz. Sevgili arkadaşlar, yağımız süzülmesini tamamladı. Karterimizde yağ kalmadı. Tamam, kabımıza geldi. Şimdi biz şuradan yağ filtremizi değiştirme işlemine başlayacağız. Nasıl olacak? Şu görünüyor mu bilmiyorum ama şurada böyle vida tarzında bir yer var. Bunu çevirim normal dokma anahtarımla çevirerek yerinden açıyoruz. Zaten o kabın içerisinde yağ filtresi de. Yenisiyle değiştirerek sonra yerine tekrar sıkacağız. Sonra aşağıdan kör tapamızı takıp motorumuzun yağını ekleyeceğiz. Şimdi ben söküm işlemine başlıyorum. Arkadaşlar, yağ filtremizi söktük. Daha önceki filtremiz de orijinaldi zaten, Opar filtre. Burada filtre kabının contası var. Contayı değiştirirsek de iyi olur. Yağ sızdırmazlığı, şurada görmüş olduğunuz yağ sızdırmazlığı yapmaz. Şimdi hemen ben diğerini yeni deyip, yani yeni şuradaki filtremizi takarak tekrardan yerine monte edeceğim. Arkadaşlar, şuradan conta filtremizi çıkarttık, eski filtremizi. Contayı sökmek için şuradan bir tornavida yardımıyla şu şekilde şöyle tornavidayı taktırarak alınabiliyor, ancak tek elde birazcık zor oluyor. Evet. Şimdi şu şekilde eski contamızı alıyoruz. Yenisini de kutumuzun içinden çıktı. Yeniyi birazcık şöyle yağlarsanız daha iyi olur. Çünkü bazen sıktığımızda karşı taraftaki yüzeye yapışarak deforme oluyor. Ve bu da yağ kaçaklarına sebep olabilir. Şimdi ben filtreyi de yerine tekrardan yerleştirerek yeni filtremizi, bu arada yeni filtremiz Lancia Alfa Romeo Fiat marka, yerleştirerek tekrar filtre kapağını yerine sıkacağım. Arkadaşlar, yağ filtremizi tekrar yerine taktık. Şimdi alt kısımdan karterimizin kör tapasını takıp kapağını kapatacağız ve yağımızı ilave edeceğiz. Arkadaşlar, şimdi gördüğünüz üzere yağ tamamen süzülmüş. Kör tapamızı tekrardan yerine takıyoruz. Buranın iyice sıkıldığından emin olmak gerekiyor. Yoksa böyle yağ sızabilir ve bu da sizin farklı bir arıza mı var diye korkutabilir.
Şimdi ben burayı tamamen sıkıştıracağım. Sonra üst taraftan motor yağımızı ekleyeceğim. Ve böylelikle yağ değişim ve yağ filtre değişim işlevini tamamlamış olacağız. Arkadaşlar karterimizin tıpasını da kapattık. Şimdi sıra motorumuzun yağını eklemeye geliyor. Motorumuz yaklaşık 3.3 litre ile 3.5 litre arasında yağ alıyor. Yağ kapasitesi var. Elimizdeki bidon 4 litrelik bir bidon. İşte videonun başında da söylediğim gibi Petronas marka Mercedes'in ve Fiat'ın kullandığı ürün. Tam full sentetik 5.40. Bu arada ben huni yerine şaşal koydum. Maksat motorumuzun motor kapağı ve işte çevresi yağ olmasın diye. Böyle gayet iyi bir şekilde yağ konuluyor. Şimdi birazcık daha ilave edip yağ seviyesini kontrol ederek yağ doldurma işlemini tamamlamış olacağız. Arkadaşlar yağımız şimdi süzüldü iyice motor karterine. Yağ seviyesini ölçeceğiz şimdi birlikte sizle. Öncelikle yağ çubuğumuzu da bulunan yağ seviyesini yapıyoruz. Tekrardan bir siliyoruz. Ondan sonrasında yağ çubuğumuzu daldırıp yukarıya çekiyoruz arkadaşlar. Yağımız çok temiz olduğundan seviyeyi göremeyebilirsiniz ama şöyle anlatayım size. Şu iki çizgi aslında bu kertiç. Şu üst seviyesinde. Şimdi aracımı da çalıştıracağım. Sonrasında yağ filtresi bir miktar yağ çekecektir, emecektir. Çünkü yeni taktığımız için. Sanıyorum böyle bir yarım çay bardağı kadar falan eksiltecek. Ondan sonra tekrardan ekleyerek yağ ve yağ filtre değişim işlemimizi tamamlamış olduk. Arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Bilgide kalın.